Hayat ve tüm çabalamalar, tüm olanlar bazen size çok anlamsız geliyor mu? Belki de böyle dönemlerinizde varoluşsal bir kriz yaşıyorsunuz. Varoluşsal kriz her birimizin hayatında belirli dönemlerde yaşadığı son derece doğal bir durum. Ancak sağlıklı şekilde baş edilmediği takdirde bizi kaygı, bozuklukları ve depresyona kadar sürükleyebilir. Peki bu varoluşsal kriz nedir? İşaretleri nelerdir? Ve sağlıklı şekilde baş edebilmek için neler yapılabilir? Bazı öneriler bu videoda. Varoluşsal kriz adı üstünde. Varlığımız, yaşamımız, değerlerimiz, inançlarımız, yaşam, ölüm gibi konuları sorguladığımız ve bu sorgulamanın sonucunda tatmin edici cevaplar bulamazsak kendimizi son derece mutsuz, umutsuz, bazen öfkeli, kaygılı ya da endişeli hissettiğimiz durumlarla ilgili bir kavramdır. Varoluşçu psikoterapist Amy Van Durzen, varoluşsal kriz için bizi en derin inançlarımızı veya değerlerimizi sorgulamaya ve şüphe duymaya zorlayarak güvenlik ve gönül rahatlığı duygularımızı alıp götürür der. Bu hayatı ve kendini sorgulama hali genellikle büyük yaşam olaylarının ardından yaşanır. Örneğin bir boşanma, bir iflas, bir ölüm ya da bir hastalık gibi büyük yaşam olaylarının yanı sıra bazen de yaşamla ilgili ya da kendimizle ilgili bir farkındalığın ardından da yaşanabilir. Örneğin kendinizle ilgili ya da hayatla ilgili somut bir gerçeği fark ettiğinizde bu sizi derinden sarsabilir ve tüm hayatınızı ve davranışlarınızı, değerlerinizi, seçimlerinizi sorgulamaya itebilir. Ne demişler? Az bil, rahat uyu. Farkındalık beraberinde uykusuzluğu getiriyor. Bu arada bu söz sanırım Kafka'nın sözüydü ki Kafka'nın uyku ile ilgili ciddi problemleri vardı. Ciddi insomnia yaşıyordu. Varoluşsal kriz sağlıklı şekilde baş edildiği takdirde yaşamımızı değiştirmek ve geliştirmek adına bir fırsat da olabilir aslında. Örneğin koronavirüs pandemisinde çoğu kişi ezbere yaptıkları pek çok davranışı fark etmeye başladılar ve üzerinde düşünüp sorgulamaya başladılar ve ardından bazıları hayatlarını ciddi biçimde değiştirdi. Böyle bir varoluşsal kriz sırasında ben de İstanbul'daki hayatımı sorgulayıp ne işim var yahu benim bu kaotik ortam içerisinde deyip daha sakin bir şehre yerleştim ve iyi ki de öyle yapmışım. Böylelikle dijital projelere ve bu kanala daha fazla vakit ayırabildim. Peki varoluşsal bir krizin işaretleri nelerdir? İlk işaretimiz en başta da belirttiğimiz gibi bazı konularla ilgili sorgulama ve anlam üzerine aşırı düşünme. Yaşamın anlamı ne? Ölümün anlamı ne? Tüm bu çabalarımızın amacı ne? Tüm bu çabalarımıza değer mi? Neden varız? Gibi varoluşsal bazı sorular üzerine kişi fazlasıyla bunaltıcı derecede düşünmeye başlar. Ve en başta da yine belirttiğimiz gibi eğer bu sorulara tatmin edici cevaplar bulamazsa kendini mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik, kaygı, endişe gibi duygulara kaptırabilir. İkinci işaretimiz geleceğe dair kafa karışıklığı ve ne yapacağını bilememe hissi. Şimdi var olan bu sorgulamalar sonucunda bazen kişiye gelecekle ilgili hedefleri de anlamsız ve boş gelmeye başlayabilir. Dolayısıyla bu anlamda harekete geçme ile ilgili motivasyonu düşebilir, bir atalet hali içerisine girebilir. Üçüncü işaretimiz geçmiş seçimlerle ilgili, geçmiş davranışlarla ilgili ya da kişinin bir şekilde geçmişte yapıp ettikleriyle ilgili fazlasıyla pişmanlık duyması, artık değiştiremeyeceği bir takım olaylarla ilgili sık sık sorgulama yapması ve bu sorgulamanın sonucunda kendisini pişman ve hüzünlü hissetmesi. Bu gibi dönemlerde keşke öyle yapmasaydım ya da keşke şöyle yapsaydım gibi kalıplar daha sık kullanılmaya başlanabilir. Dördüncü işaretimiz yalnızlaşma ya da izole olma halinin artması. Bu sorgulamaların sonucunda kişi için iletişim, ilişkiler ve bazı toplumsal ritüeller, bazı toplumsal zorunluluklar da anlamını yitirebilir ve kişi kendine göre bu anlamsız ve sığ ilişkiler içerisine girmektense yalnız kalmayı tercih edebilir. Ve beşinci işaret, tabii bu herkeste olmayabilir ama bazı kişilerde eğer bu varoluşsal kriz
Çok daha ileriye doğru giderse, kişi bununla sağlıklı bir biçimde baş edemezse kişide intihar düşünceleri oluşmaya başlayabilir. Yani hayat artık bu sorgulamalar sonucunda ona o kadar anlamsız gelmeye başlayabilir ki ölüm bu durumda sanki daha iyiymiş gibi hissedebilir. Peki bu varoluşsal krizle baş etmek için, sağlıklı şekilde baş edebilmek için neler yapılabilir? Kriz nasıl fırsata çevrilebilir? Az önce de bahsettiğim gibi varoluşsal kriz aslında yaşantımızı daha verimli ve daha anlamlı bir hale getirebilmek için bir fırsattır. Tabii eğer biz bu krize sağlıklı biçimde baş edebilirsek. Eğer özellikle intihar düşünceleri varsa ve bu krizle sağlıklı bir şekilde baş edemediğinizi düşünüyorsanız, bu sorgulamalar sonucunda çok ciddi boyutta anlamsızlık, hüzün, keder ya da umutsuzluk duyguları altında eziliyorsanız, yaşam kaliteniz düşmeye başladıysa elbette ilk yapacağımız şey öncelikle bu konuda uzman bir psikoterapistle görüşmek. Peki ikinci olarak ne yapabiliriz? Başka neler yapabiliriz ya da buna ek olarak? Yaşamda anlamı bulabilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi kişinin kendi bireysel farkındalığının yüksek olmasıdır. Yani kişinin kendini çok daha yakından tanıması, kendi sınırlarını, kendi kapasitesini ve kendisi için neyin önemli olup olmadığını tanıyabilmesi, ayırt edebilmesidir ki buna zaten bireysel farkındalık diyoruz. Kendi değerlerini bilen, kendi değerleri derken toplum tarafından ona empoze edilmiş ya da zannettiği değerlerden bahsetmiyorum. Sahip olduğu gerçek değerlerden bahsediyorum. Bunu bilen kişiler ve buna uygun şekilde yaşamlarını düzenleyebilen kişiler çok daha anlamlı, verimli ve doyumlu bir hayat sürebiliyorlar. Değerler ve öncelikleri kişiden kişiye göre değişir. Bu yüzden kendi değer sisteminizi analiz etmekle işe başlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize dair detaylı bir çalışmayı şu videomda anlatıyorum. Videonun linkini yorumlara da koyacağım. Bu videodan sonra onu izleyerek bu çalışmayı yapabilir ve kendi yaşantınızı analiz edebilirsiniz. Evet, üçüncü yapabileceğimiz şey bir değişim yapmak. Yani belli ki bu varoluşsal krizle benim ruhum, benim bedenim bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bana diyor ki değiştir. Bir şeyleri değiştirmelisin. Ya şu an içinde bulunduğun koşulları değiştirmelisin, hayatını değiştirmelisin, seçimlerini değiştirmelisin ya da senin bakış açında bir problem var. Yani yaşamda genel olarak bir sıkıntı yok aslında. Senin bakış açında bir problem var. O halde bu bakış açını değiştir. Bu ikisinden birisini yapmamız konusunda bizi uyarıyor. Eğer sıkıntı koşullardaysa ve değiştirilebiliyorsa güzel. O halde koşulları değiştir. Eğer koşullar değiştirilemezse ya da esas sorun koşullarda değil de senin bakış açındaysa o zaman belki de algı biçimimizi farklılaştırmaya çalıştırmak, düşünce biçimimizi değiştirmeye çalışmak bize yardımcı olabilir. Hayatın anlamını sorgularken bazen insanlar kendi yaşamlarına objektif olarak bakamayabilirler. Kendi ellerindeki, kendi hayatlarındaki güzelliklerin değerini kanıksamış olabilirler. Yani bir süre sonra buna alıştıkları için küçümseyebilirler bu var olan güzelliklerin değerini ya da var olan güzellikleri görmekte zorlanabilirler. İşte bu gibi durumlarda böyle bakıp da görmemizi sağlayacak. Yani sadece bakmakla kalmayıp aynı zamanda görmemizi de sağlayacak bazı egzersizler işimize yarayabilir. Bunlardan en etkili olanlardan biri günlük iyi ki listesi yapmaktır. Günlük iyi ki listesinde her gün o günün sonunda o güne özel iyi ki dediğiniz 3 tane maddeyi yazmanız istenir. Bu son derece etkili bir egzersizdir. Etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu egzersizi yaparken her gün o güne özel 3 tane iyi ki maddesi yazıyoruz. Fakat her gün farklı şeyler yazmak durumundayız. Eğer aynı maddelere her gün yazarsanız bu durumda o yazdığınız maddelere bir süre sonra alışırsınız, onları kanıksamaya başlarsınız ve onların değeri bu sefer gözünüzde küçülmeye başlar. Bu yüzden her gün farklı maddeler bulmak önemlidir. Şimdi ilk duyduğunuzda şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben ne bulacağım her gün 3 tane iyi ki diyecek. Fakat bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Aksine ne kadar küçük şeyler bulursanız bu egzersiz o kadar iyi çalışır. Örneğin bugün dışarı çıkarken yanıma şemsiye almıştım. İyi ki almışım.
Çünkü bugün yağmur yağdı. Alın size bir tane iyi ki maddesi. Bu kadar basit maddeleri yazmanızı istiyoruz. Bunun yanı sıra hayata dair bakış açınızı sonuca değil, sürece odaklamaya çalışın. Belki de ulaşılacak bir son ya da bir sonuç yoktur. Belki de hayat ulaşılacak, yani sonunda ulaşılacak bir anlam değil, yaşanılacak bir deneyimdir. Ve biz hayatın anlamı üzerine sorgularken belki de var olan anı deneyimlemeyi kaçırıyor olabiliriz. Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğu sorusunu kafaya takmış ve bu sorunun cevabını bulabilmek için köy köy, kasaba kasaba, ülke ülke gezmiş ve bir türlü kendisini tatmin edecek bir cevaba ulaşamamış. Tam umudunu yitirmiş, geri dönmek üzereyken bir köyde karşılaştığı insanlar ona karşıki dağların ardında büyük bir bilgenin yaşadığını, bu bilgenin her türlü soruya cevap verebileceğini ve bu sorunun cevabının da büyük bir olasılıkla o bilgede olduğunu söylemişler. Zorlu bir yolculuğun ardından adamımız bu bilgenin yaşadığı eve ulaşmış. Bilgenin yaşadığı eve geldiğinde kapının önünde oldukça uzun bir sıra olduğunu görmüş. Ve sonunda sıra ona geldiğinde bilgeye hayatın anlamını sormuş. Bilge sana bunu söylerim ama önce bir sınava girmen gerekiyor demiş. Bilge adamın ağzına küçük bir kaşık koymuş ve bu kaşığın içerisine de biraz zeytinyağı doldurmuş. Ve ardından adama şöyle demiş. Şimdi dışarı çık ve ağzındaki bu kaşıkla bahçede biraz gez. Yalnız gezerken dikkat et, kaşıktaki yağ eksilmesin ya da dökülmesin. Eğer bir damla dahi eksilirse sorunun cevabını sana söyleyemem demiş. Adamcağız gözü kaşığın içerisindeki zeytinyağında dökmemek adına çabalayarak bütün o geniş bahçeyi gezmiş ve tek bir damla dökmeden Bilge'nin yanına gelmiş. Bilge adamı görünce şöyle bir kaşığı kontrol etmiş ve bravo, kaşıkta hiç yağ eksilmemiş, aferin demiş. Peki söyle bakalım bu bahçede neler gördün? Anlat biraz demiş. Adamcağız şaşkın, iyi de ben hiç bahçeye bakmadım ki, gözüm hep kaşığın içerisindeki yağdaydı demiş. Bunun üzerine Bilge tekrar kaşığı adama vermiş ve demiş ki güzel, şimdi tekrar bahçeye çıkıyorsun ve bahçede gördüğün tüm güzellikleri inceleyip bana anlatıyorsun demiş. Adam tekrar ağzında kaşıkla bahçeye çıkmış ve gördüğü güzellikler karşısında büyülenmiş, muhteşem bir bahçeymiş ve az önce bu güzelliklerin hiçbirisini nasıl olur da görmedim diye kendi kendine şaşırmış. Ardından tekrar Bilge'mizin yanına gelmiş. Bilge sormuş, bahçe nasıldı, anlat bakalım. Muhteşemdi demiş adam ve gördüğü tüm güzellikleri detaylıca anlatmış. Bilgemiz gülmüş. Güzel ama kaşıkta hiç yağ kalmamış. Hepsini dökmüşsün demiş. Ardından Bilge sözüne şöyle devam etmiş. İşte evladım, hayattaki anlam böyle bir şeydir. Bir taraftan kaşıktaki yağı dökmemeye çalışırken diğer taraftan da etraftaki güzellikleri görmeye çalışırsın.